Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle birlikteyiz. Özellikle de genç bayanların severek giyeceği örgü yelek modeli. Harika bir model arkadaşlar. Hep birlikte bunu yapalım. Evet, modelimize başlamadan önce kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Modelimize yakından bakalım arkadaşlar. Mükemmel duruyor. İstediğiniz her renkte de kullanabileceğiniz bir model. Evet arkadaşlar, hazırsanız başlayalım. Şişlerimi hazırladım. İlmeklerimi hazırladım arkadaşlar. İlk ilmeğimi boş aldım. Yanından bir tane düz örüyorum. Bir tane daha örüyorum. 3 tane ilmeğim oldu. 2 tane ilmeğim var, bakın gördüğünüz gibi. Hemen soldaki ilmekle sağdaki ilmeği yer değiştiriyorum. İkisini bir arada tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine doladım ve arada 5 tane ters örüyorum. 2, 3, 4, 5. 5 tane tersimi yaptım. Hemen kenardan 2 tane ilmeğimi bir arada alacağım ama ilk önce şişimin üzerine bir tane doladım. 2 ilmeğimi tek seferde ilmekleri yer değiştirmeden aldım. Hemen sayıyorum. 2, 3, 4 tane ilmeğimi. 2 tanesini topladım. 3 tane de düz ördüm arkadaşlar. Toplamda 5 ilmek kullandım orada. Arada bir tane ters ilmek yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane düz ilmek yaptım. 2 ilmeğimi bir arada yer değiştirdim ve ikisini bir arada toplayıp tek seferde çıkarttım arkadaşlar. Hemen şişime doladım ve 5 tane ters örmem lazım. 5 tane de ters ilmek yaptık. Evet arkadaşlar, bakın 2, 4, 5 tane. Hemen 2 ilmeğimi bir arada topladım. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeğimi bir arada tek seferde çıkarttım. Kenarda kalan ilmeklerimi ise düz ördüm. Evet, modelimizin ilk kurulum sırasını böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimiz neyi gösteriyorsa onu yapacağız arkadaşlar. Tersi ters, düzü düz örerek bu sırayı çıkmamız gerekiyor modelin arka yüzünden. İlmeklerin yönü hangi tarafı gösteriyorsa o işi yapıyoruz arkadaşlar. Tersi ters, düzü düz örerek modelin arka yüzünden çıkıyoruz. Evet, modelimizin ön yüzüne geldik tekrar. İlk ilmeğimi boş aldım. Hemen yanındaki ilmeğimi düz ördüm ve bakıyorum, burada artırdım ve burada kestiğim ilmeklerimi gördüm. Hemen yine ikisini yer değiştireceğim. Yer değiştirdim ve tek seferde örüp çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. Daha önce doladığım ilmeğimi düz ördüm. Hemen yanından ters ilmeklerimi gördüm. Evet, yine düz ilmeğimize geldik. Şişimizin üzerine doladık. 2 ilmeği bir arada tek seferde çıkarttık ve ördük. Hemen yanındaki düz ilmeklerimi örüyorum. Ortada bir tane tersim var. Örüyorum. Diğer düz ilmeklerimize geldiğimiz zaman hemen bakın, ikisi yer değişecek. Çünkü burada artırma yapmıştık. İkisi yer değişti. Topladım. Şişime doladım ve diğer düz ilmeğimi ördüm. Hemen ters ilmeklerimi örüyorum. Arada 5 tane ters ilmeğimiz var demiştim. Hemen yine artırdığımız ilmeğimize geldik. Onu düz örüyoruz. Şişimizin üzerine doladık ve 2 ilmeği bir arada çıkarttık. Diğer ilmeklerimizi ise düz ördük arkadaşlar. Evet, modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Hemen modelin arka yüzüne geldiğimizde biraz önce de söylemiştim. İlmeklerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz arkadaşlar. Tersi ters, düzü düz öreceğiz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz bu sırada. Yine modelimizin ön yüzüne gelelim. İlk ilmeğimizi boş aldık. Hemen bakıyoruz, 2 tane ilmeğimiz var yer değiştirmemiz gereken. Yer değiştirdik.
soldaki ilmeğimizi sağdaki ilmeğimizin önüne geçirdik. Hemen ikisini bir arada çıkarttık ve topladık, ördük. Şişimizin üzerine doladık. Diğer düz ilmeklerimizi ördük. Arada yine 5 tane ters ilmeğimiz var demiştim. Hemen onu ördük. Bakıyoruz. Hemen düz ilmeklerimize geldiğimizi gördük. Örüyoruz. 2 tane düz ilmeğimi ördükten sonra şişimin üzerine doladım ve 2 ilmeğimi bir arada çıkartmam gerek. İkisini topladım ve tek seferde çıkarttım. Geride kalan düz ilmeğimi ördüm. Arada 1 tane ters ilmeğimiz var, onu ördük. Hemen 3 tane düz ilmeğimizi gördük. Hemen yanındakini ördük. 2 ilmeğimiz var, yer değiştirmemiz gereken. Değiştirdim. İkisini bir arada aldım, şişimin üzerine doladım ve diğer düz ilmeklerimi ördüm. Hemen diğer ters ilmeklerimi de ördüm. Düz ilmeklerimize geldim. Şişimin üzerine doladım ve diğer 2 tane düzümü topladım. Evet, bu şekilde sıramı tamamladım ve modelimizin ilki hemen hemen bitmek üzere arkadaşlar. Hemen arka yüzüne gelelim. Yine arka yüzünden tersi ters düzü düz örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kenarda terslerimiz var. Düz ilmeklerimizi örüyorum. Yine terslerimiz var. Burada çok önemli bir şey olmadığı için hızlıca örüp geçeceğim arkadaşlar. Sadece tersi ters düzü düz yapıyoruz demiştim. Son ilmeğim. Hemen modelimin yüzüne geldim. İlk ilmeğimi aldım. Evet, ilk ilmeğimi aldım. Şişimin üzerine doladım ve diğer düz ilmeğimi ördüm. Bakın burada en kenarda 2 tane düz ilmeğim var. Hemen onları ilk başta olduğu gibi yer değiştiriyorum. Ve ikisini bir arada örüyorum arkadaşlar. Hemen şişimin üzerine tekrardan bir ilmek doladım. Ters ilmeklerimi örmeye başladım. Ve yine düz ilmeklerime geldim. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeğimi bir arada çıkarttım. Bu şekilde. Diğer düz ilmeğimi ördüm. Şişimin üzerine doladım ve geride kalan 2 tane düz ilmeğim vardı. Onları ördüm. Hemen ortadaki ters ilmeğimi örüyorum ve düzlerimize tekrar geldik. Yer değiştirdim ve ördüm. Şişimin üzerine doladım. Diğer düz ilmeğimi ördüm. 2 tane değişmesi gereken ilmeğim olduğunu gördüm. Hemen ikisini yer değiştirdim. Şişimin üzerine doluyorum ve ters ilmeklerime devam edeceğim. Evet. Şişimin üzerine doladım. Yine 2 tane düz ilmeğim olduğunu gördüm. Ve diğer düz ilmeğimi ördüm ve geride kalan ilmeklerimi de ikisini bir arada toplayıp ördüm. Modelimizin alttakinin ilk kurulumu ve üstünün ikinci kurulumuna geçtik arkadaşlar. Modelimizi arka yüzünden biraz önce de söylemiştim. Tersi ters düzü düz örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin şöyle bir özelliği var. Onu göstereceğim ben size. Hemen burada düz örgülerimi yapıyorum. Ve kenardan 2 tane ilmeğimi bir arada yer değiştirip ikisini bir arada topladığım zaman şişimin üzerine bir tane atıyorum. Burada 5 tane tersimiz vardı. Şimdi o 5 tane tersimizi düz ilmeğe çeviriyoruz arkadaşlar. Yeni bir modelin başlangıcı, yeni bir ilmek başlangıcı oluyor. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeğimi bir arada çıkarttım. Geride kalan ilmeklerimi ise düz ördüm. Bakın burada 3 tane ilmeğimiz var. Hemen onları ters olarak ipimizi önümüze alıyoruz. İkisini
ipimizi önüne alacağız. Üçünü bir arada çıkartıyoruz. Ters olacak. Çünkü ortadaki ters ilmeğimiz ters olarak kalacak. Hemen şişimin üzerine doladım ve diğer düz ilmeklerimi örmeye başladım. 2 tane ilmeğim var. Hemen yer değiştirdim. Ve ikisini bir arada tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. Arada 5 tane tersimiz vardı. Şimdi 5 tane ters ilmeği düz ilmeğe çevirdik. Düz olarak alıyoruz şimdi arkadaşlar. Şişimizin üzerine doladık. İlmeklerimizin ikisini toplayıp tek seferde çıkarttık. Hemen geride kalan ilmeklerimi de ördüm. Evet, modelimizin ilk kurulum sırasını, modelimizin ilkini tamamlamış olduk. Hemen ikinciye başladık. Hemen onu da göstereceğim. Anlaşılabilmesi açısından. Yine modelimizin arka yüzündeyiz ve tamamını ne gösteriyorsa onu yapıyoruz arkadaşlar. Tersi ters, düzü düz. Başka hiçbir şekilde ilmek değiştirmek falan yapmıyoruz. Bu sırada sadece ters örmemiz gerekiyor. İkinci bir modelin kurulumu için ilmeklerimiz onu gösteriyor çünkü. Evet. Son birkaç ilmeğim yaptıktan sonrasında arka yüzünü de göstereceğim size. Arka yüzde bu şekilde devam etti. Hemen modelimin ön yüzüne geliyorum. Kenardaki ilk ilmeğimi boşaldım ve düz olan ilmeğimi ördüm. Yanındaki düz ilmeğimi tekrar ördüm. Burada 3 tane ilmek görüyoruz. Bakın biraz önce bunu artırmıştık ve bu ikisini toplamıştık. Yine bu ikisini topluyoruz. Yine artırma yapıyoruz şişimizin üzerine dolayarak. Kenardaki ilk düz ilmeğimizi aldık. Ve aradaki 5 tane tersimizi düz olarak öreceğimizi söylemiştim. Artık onları da düz örüyoruz. Evet. Hemen doladığımız ve çoğalttığımız ilmeğimizi gördük. Ördük ve şişin üzerine dolayıp kenardan 2 tane ilmeğimi bir arada topladım. Evet. Ortadaki ilmeğimi gördüm. İpimi önüme aldım ve ters ördüm. Şişimin üzerine dolamadım. Düzlerimi ördüm. Kenardan 2 tane ilmeğimi yer değiştirdim. Şişimin üzerine doladım ve düz gördüğüm ilmeğimi ördüm. Diğer düz ilmeklerimi de örüyorum. Şişime doladım. Diğer düz ilmeklerimi de ördüm. Modelimiz kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Modelin arka yüzünden tersi ters, düzü düz örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Yine geldik ön yüzümüze. Hemen 2 ilmeğimi topladım ve bir arada çıkarttım. Şişime doladım. Diğer düz ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Aradaki 5 tane düzümüzü örmeyi unutmuyoruz. Evet. Yine şişimizi üzerine doladık. 2 ilmeği bir arada toplayacağız. Topladık ve ortadaki tersimizi ördük. Yine aynı şekilde yer değiştiriyoruz. İkisini bir arada alıyoruz. Şişimizin üzerine doluyoruz. Ve düz ilmeklerimizi örüyoruz. Evet arkadaşlar, burada şunu anlatayım ben size. Şimdi burada ters yaptık ve burada düz ilmeğe devam ettik. Bakın, bunu yapmamızın sebebi burada modelimizin çok daha hoş görünmesi tabii ki. Ama bunu tekrardan ne zaman tersi çevireceğimizi anlatmak istiyorum size. Burada ilmeğimiz 3 tane var bakın. Son sıramızdan bir sıra evvelki buradaki ilmeklerimiz tek ilmeğe düştüğü zaman üçünü bir arada alacağız biraz sonra. Aynı bu altta olduğu gibi. O ilmeğimizi alırken buradaki ilmeklerimizi 5 tane ilmeğimizi de terse çevireceğiz. Bunu unutmamamız gerekiyor. Hemen yine ben devam edeceğim. Düz ilmeklerime. Oraya geldiğimiz zaman tekrardan ben size söyleyeceğim. Son sıradan bir sıra öndeyiz şu anda çünkü. Evet, hemen modelin arka yüzüne gelelim. Arka yüzünden tersi ters, düzü düz olacak şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar.
Arka yüzünden başka hiçbir işlem yapmadığımızı söylemiştim size. Sadece tersi ters düzü düz örmeye devam ediyoruz. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Çok gösterişli. Biraz önce de söylemiştim. Özellikle de çeyiz için yapılacaksa mükemmel bir yelek modeli. Son birkaç ilmeğim. Hemen onu da yaptıktan sonra modelin ön yüzüne ve son sırasına gelelim. Evet. Kenardaki ilk ilmeğimi aldım yine. Düz örgümü yaptım. Yine aynı şekilde. Buradan bakıyorum. Evet. Buradan hemen en alttaki artırdığım ilmeğimi görüyorum. Ve demek ki bir tane daha ilmek yapmam gerektiğini görüyorum. Hemen 2 ilmeğimi yer değiştirdim. Çünkü yeni bir modelin kurulumuna başlıyoruz. Bir taraftan biterken diğer taraftan kurulum yapıyoruz. Şişimizin üzerine doladım. Buradan 5 tane ilmeğimi sayıyorum ve ters örmeye başlayacağım artık. 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane ilmeğim ve artırdığım ilmeğim. Hemen şişimin üzerine doladım. 2 ilmeğimi bir arada çıkarttım. Bakın hem artırıyorum hem kapatıyorum. Diğer düzlerimi örüyorum. 3 tane ilmeğimi gördüm. İpimi öne aldım. Son 3 ilmeğim çünkü modelimi tamamlamam için. İpimi önüme alıp üçünü birden ters çıkarttım arkadaşlar. Gördünüz? Bakın. Evet. Tekrardan yapalım. Şişimin üzerine doladım. İpimi öne aldım. 3 ilmeğimi bir arada tek seferde çıkarttım. Yine şişimin üzerine doladım. Diğer düz ilmeklerimi ördüm. Ve artırım yaptığım ilmeklerimi şu anda tekrardan gördüm. Yer değiştirdim ve ikisini bir arada çıkarttım. Şişimin üzerine tekrar doladım. Aradan 5 tane ters ilmeğimi örmem gerektiğini gördüm. Evet, 5 tane ilmeğimi ördüm. Şişimin üzerine tekrar doladım ve tekrar bir kapatma yaptım. Bu şekilde sürekli her modelin başlangıcında ortadaki terslerimiz ve düzlerimiz değişir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Son 3 taneyi gördüğümüz zaman bunların değişmesi gerektiğini anlıyoruz. Ve modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok güzel duruyor. Her renkte de ayrı güzel duruyor arkadaşlar. Bakın. Bunda ayrı bir güzel, onda ayrı bir güzel durdu. Evet. Pembede de çok güzel durdu yani. Bugünlük bu kadar diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.